Merhaba, bu videoda sizlerle John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar kitabını inceleyeceğiz. Bu eser kısa ama etkisi uzun süren bir hikaye. Dostluk, hayaller ve hayatın acımasız gerçeklerini bir arada sunuyor. Ben kitabı Sel yayınlarından Belkıs Dişbudak çevirisiyle okudum. Kitap 111 sayfa. Ben kitabı 2 saatte okudum. Bir oturuşta bitirebilecek bir kitap diyebilirim. Yazarın hayatı bu hikayenin satır aralarında kendini öyle güçlü bir şekilde hissettiriyor ki yazarın ruhunu, yaşadıklarını ve gözlemlerini tanımadan kitabı tam anlamıyla kavrayamayız. O yüzden notlarımı hazırladım. Sırasıyla yazarın hayatından, kitabın detaylarından ve yazarın kendi yaşamıyla bu eser arasındaki derin bağlardan bahsedeceğim. Yazar 27 Şubat 1902'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Salinas kasabasında dünyaya geldi. Salinas, verimli tarlaları, geniş vadileri ve tarım işçilerin alın teriyle yoğrulmuş bir yerdi. Steinbeck'in çocukluğu bu topraklarda geçti. Ailesi orta halli bir yaşam sürüyordu. Babası kasabada bir memur olarak çalışıyordu. Annesi ise eski bir öğretmendi ve çocuklarına kültürel bir miras bırakmaya özen gösteriyordu. Yazar dört kardeşin üçüncüsüydü ve erken yaşta hem doğaya hem de insan hikayelerine karşı büyük bir merak geliştirdi. Çocukluğu Salinas Vadisi'nin tarlalarında geçti. Okuldan arta kalan zamanlarında buğday tarlalarında çalışan mevsimlik işçileri, onların yorgun yüzlerini ve umutla karışık çaresizliklerini gözlemledi. Bu görüntüler yazarın zihnine kazındı ve ileride eserlerinin temel taşlarını oluşturdu. Annesi ona edebiyat sevgisini aşılayan kişiydi. Evde destansı hikayeler, romanlar, klasik eserler okunurdu. Steinbeck bu kitaplarla büyürken hayal gücünün sınırlarını zorlamayı öğrendi. 1919'da Stanford Üniversitesi'ne kaydoldu ve İngiliz edebiyatı okumaya başladı. Ancak akademik hayat onun özgür ruhuna uymadı. Derslere düzensiz katılıyordu. Çoğu zaman kampüsten kaçıp yazmaya ya da çevredeki çiftliklerde çalışmaya gidiyordu. Üniversiteyi 1925'te diploma almadan terk etti ve kendini tamamen edebiyata adadı. Gençlik yıllarında hayatını sürdürebilmek için pek çok işte çalıştı. Tarlalarda işçilik yaptı, balıkçılıkla uğraştı, inşaatlarda ter döktü, hatta bir süre New York'ta gazetecilik denedi. Bu zorlu işler ona sıradan insanların hayatını, onların mücadelelerini ve hayallerini yakından tanıma fırsatı verdi. Steinbeck'in yazarlık kariyeri 1929'da yayımlanan ilk romanı Altın Kupa ile başladı. Ancak bu eser beklediği ilgiyi görmedi. 1930'larda yazmaya devam etti ve asıl çıkışını 1937'de Fareler ve İnsanlar ile yaptı. Bu kısa roman hem eleştirmenlerden hem de okurlardan büyük övgü aldı. Ardından 1939'da yayımlanan Gazap Hüzünleri onu dünya çapında bir yazar haline getirdi. Bu eser Büyük Burhan'ın yıkıcı etkilerini öyle çarpıcı bir şekilde anlattı ki 1940'da Pulitzer ödülünü kazandı. Steinbeck'in başarısı 1962'de Nobel Edebiyat Ödülü ile taşlandı. Nobel Komitesi onun insanlığın zayıflıklarını ve gücünü realist bir şekilde tasvir eden eşsiz yeteneğini övdü. Steinbeck'in hayatı eserleri gibi hem umut dolu hem de hüzünlüydü. Büyük Burhan yıllarında Amerika'nın ekonomik ve sosyal çöküşüne tanık oldu. İşsizlik, açlık ve göçmen işçilerin dramı onun kalemini keskinleştirdi. Politik duruşuyla da dikkat çekti. İşçilerin haklarını savundu. Kapitalizmin acımasızlığını eleştirdi. Ama bu görüşleri yüzünden sık sık tepki aldı. Kişisel hayatında da iniş çıkışlar yaşadı. 3 kez evlendi. Ancak ne evlilikleri ne de başarıları içindeki yalnızlık hissini tamamen silemedi. Sağlığı son yıllarda bozuldu, kalp sorunları baş gösterdi ve 20 Aralık 1968'de 66 yaşında New York'ta hayata veda etti. Ardından insan ruhunu derinden kavrayan zamansız eserler bıraktı. Hikaye 1930'ların Büyük Burhan döneminde Kaliforniya'nın Salinas Vadisi'nde geçiyor. İki ana karakterimiz var. Josh Milton ve Lenny Small. Josh ufak tefek, keskin zekalı ve hayatın gerçeklerini iyi bilen bir adam. Lenny ise yarı yarı fiziksel olarak çok güçlü ama zihinsel engelli bir de. Çocuksu bir masumiyeti var. Bu iki adam tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışıyor. Bir yerden bir yere savruluyor. Ama onlarda diğer işçilerden ayrılan bir şey var. Hayalleri. Bir gün kendi küçük çiftliklerini alacaklar. Kendi topraklarında yaşayacaklar. Özgür olacaklar. Lenin'in en büyük isteği yumuşak tavşanları okşamak. George ise
ona bu hayali defalarca sabırla anlatıyor. Sanki bir ninni gibi. Hikaye bu ikilinin yeni bir çiftlikte işe başlamasıyla başlıyor. Çiftlikte tanıştığımız diğer karakterler de hikayenin dokusunu zenginleştiriyor. Curly, patronun kavgacı, kıskanç ve otoriter oğlu. Sürekli bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyor. Curly'nin karısı ismi bile olmayan mutsuz ve yalnız bir kadın. Çiftlikteki tek kadın olarak dikkat çekmeye çalışıyor. Kendi yaşlı ve tek eliyle hayata tutunan bir işçi. Köpeğiyle geçirdiği yıllar onun tek tesellisi. Crocs, siyahi olduğu için ayrımcılığa uğrayan, ahırda yalnız yaşayan bir adam. Zeki ama kırgın. Her biri kendi hikayesiyle bu trajediye katkıda bulunuyor. Ancak işler Lenny'nin kontrol edemediği gücü yüzünden karışmaya başlıyor. Lenny küçük şeylere, farelere, köpeklere dokunmayı seviyor. Ama gücünü ayarlayamıyor ve onları istemeden de olsa öldürüyor. Çiftlikte bir gün Curly'nin karısı onunla konuşmaya geliyor. Kadın Lenny'ye saçını okşatıyor. Lenny'nin elleri kayıyor, panikliyor ve yanlışlıkla kadının boynunu kırıyor. Bu olay zincirleme bir felaketi başlatıyor. Curly öfkeden çıldırıyor ve Lenny'yi linç etmek için bir ekip kuruyor. George arkadaşını bu korkunç sondan kurtarmak için en zor kararı veriyor. Lenny'yi kendi elleriyle bir tabancayla vuruyor. Hikaye George'un silah sesiyle ve hayallerin sonsuza dek çöküşüyle bitiyor. Steinbeck bu kitapta yalnızlığı öyle derin bir şekilde işliyor ki her karakterde bunu hissediyorsunuz. Josh ve Lenny birbirlerine tutanarak bu yalnız dünyadan kaçmaya çalışıyor. Ama diğerleri bu şansa sahip değil. Kendi yaşlı ve sakatlığıyla dışlanmış, köpeğinin öldürülmesi onun son bağını koparıyor. Crocs ten rengi yüzünden izole edilmiş. Kitapları var ama insan sıcaklığı yok. Curly'nin karısı çiftlikteki tek kadın olarak görülmek istiyor. Ama kimse onu gerçekten duymuyor. Her karakter kendi yalnızlık hapishanesinde yaşıyor. Kitap insanlığın hem şefkatli hem de acımasız yanlarını gözler önüne seriyor. Lenin'in masumiyeti, George'un fedakarlığı, şefkatin en güzel örnekleri. Ama Curly'nin öfkesi, diğer işçilerin kayıtsızlığı insan doğasının karanlık yüzünü gösteriyor. Büyük Burhan'ın sert koşulları bu karakterleri hayallerinden koparıyor. Steinbeck bize şunu düşündürüyor. İnsanlar ne kadar isterse istesin bazen kaderin ağırlığına direnemiyor. George ve Lenny'nin hayali hikayenin en dokunaklı parçası. Kendi çiftliklerinde yaşamak, özgür olmak, tavşan beslemek. Bu hayal onlara umut veriyor. Hayata tutunmalarını sağlıyor. Ama Büyük Burhan'ın gerçekliği bu hayali bir serap gibi dağıtıyor. Curly'nin karısının ölümü her şeyi alt üst ediyor. Lenny'nin masumiyeti trajediye dönüşüyor. George'un son anda Lenny'ye hayali tekrar anlatması hem bir teselli hem de bir veda. Kitabı okurken bu hayalin ne kadar kırılgan olduğunu, gerçek dünyanın onu nasıl ezdiğini adım adım görüyorsunuz. Steinbeck'in anlatımı sizi hikayenin içine çekiyor. Her karakterin acısını, umudunu, çaresizliğini yaşıyorsunuz. Lenny'nin son anlamda George'un ona "bak şuraya bak, çiftliğimizi gör" demesi gözlerinizi doldurabilir. Bu sahne hem bir son hem de bir kurtuluş gibi. Kitabı bitirdiğimde aklımda şu soru yankılandı. Hayallerimiz bizi gerçekten kurtarabilir mi? Yoksa sadece bir anlık avuntu mu? Bu soruyu size de sormak istiyorum. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Steinbeck fareler ve insanları yazarken Büyük Burhan'dan derinden etkilendi. 1930'larda Amerika'da ekonomi çökmüştü. Milyonlarca insan işsizdi. Tarlalarda çalışan işçiler bir lokma ekmek için didiniyordu. Steinbeck bu dönemi bizzat yaşadı. Salinas Vadisi'nde işçilerle omuz omuza çalıştı. Onların hikayelerini dinledi. George ve Lenny bu dönemin asıl kahramanlarının birer temsilcisi gibi hayalleriyle ayakta kalmaya çalışan ama sistemin ağırlığı altında ezilen insanlar. Kitabın geçtiği Salinas Nehri ve çevresi Steinbeck'in doğduğu ve büyüdüğü yerin ta kendisi. Çocukluğunda bu vadideki tarlaları, tozlu yolları, nehir kıyılarını keşfetti. Kitaptaki doğa tasvirleri, ağaçların gölgesi, nehrin sessiz akışı Steinbeck'in hafızasından kağıda dökülmüş gibi. Bu mekan hikayeye hem bir gerçeklik hem de bir melankoli katıyor. Steinbeck insan doğasını hem sever hem de eleştirirdi. Lenin'in masumiyeti, George'un koruyuculuğu onun insanlara duyduğu şefkati yansıtıyor. Ama Curly'nin öfkesi, Crocs'un dışlanmışlığı ve diğerlerinin bencilliği insanlığın kusurlarını gözler önüne seriyor. Steinbeck'in hayatında da bu ikiliyi görüyoruz. O hem işçilerin yanında durdu hem de onların zayıflıklarını realist bir şekilde yazdı. Steinbeck hayatı boyunca yalnızlık duygusuyla mücadele etti.
Başarılı bir yazar olmasına rağmen kişisel hayatında huzuru bulamadı. Evlilikleri, dostlukları hep bir eksiklik taşıdı. George ve Lenin'in dostluğu onun özlediği bir bağ gibi. Kitapta her karakterin yalnızlığı Steinbeck'in kendi iç dünyasından izler taşıyor. O da tıpkı kahramanları gibi kalabalıklar içinde yalnızdı. Steinbeck gençliğinde yazar olma hayali kurdu ama bu yolda çok zorlandı. Üniversiteyi bırakıp tarlalarda çalışırken hayallerin ne kadar zor gerçekleştiğini gördü. George ve Lenin'in çiftlik hayali Steinbeck'in hem kendi umutlarına hem de işçilerin hayallerine bir saygı duruşu gibi. Ama o hayalin çöküşü yazarın hayatın acı gerçeklerine duyduğu inancı yansıtıyor. George'un Lenin'i vurması Steinbeck'in fedakarlık anlayışını gösteriyor. Yazar hayatında ailesi ve dostları için fedakarlıklar yaptı. Bu eserlerini de işledi. George'un kararı sevginin en acı verici hali gibi. Steinbeck bunu kendi deneyimlerinden ve gözlemlerinden biliyor olmalı. Lenny'i linçten kurtarmak için onu öldürmesi şefkatin trajik bir yüzü. Steinbeck toplumun bireyi nasıl ezdiğini sık sık eleştirdi. Kitapta Curly'nin otoritesi, işçilerin kayıtsızlığı ve Lenin'in dışlanmışlığı bu eleştirinin birer parçası. Steinbeck'in hayatında da kapitalizmin ve toplumsal normların birey üzerindeki baskısını gördüğünü hissediyorsunuz. O bu baskıya karşı hep işçilerin tarafında durdu. Fareler ve insanlar sadece iki işçinin hikayesi değil. Steinbeck'in Salinas Vadisi'nden, Büyük Burhan'dan ve kendi ruhundan taşıdığı bir eser. George ve Lenin'in hayali hepimizin bir yerlerde kurduğu umutlara dokunuyor. Onların dostluğu yalnız bir dünyada tutunacak bir dal arayışını simgeliyor. Peki ya biz hayallerimiz için ne kadar ileri gideriz? Ya da onları korumak için neyi feda ederiz? Kitabı bitirdiğimde şunu düşündüm. Bazen en büyük sevgi en zor vedayı getirir. Kitabın ana fikrine gelirsek fareler ve insanlar bize hayallerin kırılganlığını, dostluğun gücünü ve hayatın acımasızlığını gösteriyor. Yazar şunu söylüyor. İnsan ne kadar yalnız ve çaresiz olursa olsun hayalleri ve sevdikleriyle hayata tutunur. Ama bu tutunma bazen en değerli şeyleri kaybetmeyi göze almayı gerektirir. Hayatın trajedisi tam da bu çelişkide yatıyor. Umut etmek ve vazgeçmek arasında bir yerlerde. Son olarak kitabın aynı ismi taşıyan 1992 yapımı bir filmi de var. Gördüğünüz sahneler filmden kesitler. Kitabı bitirdikten sonra filmi de izlemenizi tavsiye ederim. Kitaptan filme geçerken bazı uyarlamalar çok iyi aktarılamıyor. Ama bu film iyi uyarlanmış diyebilirim. İncelememi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eksik ya da güzel bulduğunuz yerleri yazmayı unutmayın. İlk kez izliyorsanız abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.